sıcacık, mutfağımızda güzel kokulu, içi peynirli, enfes bir kıyır kıyır poğaça tarifi Oktay Usta'da. Buyurun. Beyaz peynirli, kaşar peynirli, mayasız, kabartma tozlu, anında kabaran ve pişirebileceğiniz bir poğaça tarifi olacak. 5 su bardağı unumuz var. Gramaj olarak 600 gram yapar burası. Hemen bir tatlı kaşığı tuzunu veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, tuzu verdim. Bir pakette kabartma tozu. Ver Ayşem. Kaç gramlık? Yalnız bu 16 gramlık paketler. 10 gramlık olursa 1,5 paket verirseniz iyi olur. Ne yapıyorsun Oktay Usta? Evet, şimdi kabartma tozuyla tuz karıştıktan sonra kıymetli seyircilerim, burada 100 gram oda sıcaklığı yumuşamış tereyağı, bir çay bardağı Ege'nin incisi zeytinyağı, tereyağı ve zeytinyağı karışımı veya sıvı yağ koyabilirsiniz. Buraya kıymetli seyircilerim şöyle bir parmak mesafesinde çay bardağıyla sirke. Onu da ver Ayşem. Verdim. Şimdi burada 2 tane yumurtamız var. Bir tanesinin sarısını ayırdım. 2 tanesinin akı burada yerini alıyor. Havuzun içerisinde hemen 1 su bardağı da sevgiyle sütü veriyorum ve ortadan başlıyorum. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, poğaçalarımız ortaya çıkmaya başladı. Böyle uzun uzun yaptım ki daha böyle güzel bir farklı görseli olsun istedim. Şimdi şeklini nasıl veriyoruz kıymetli seyircilerim? Şöyle yapıyoruz önce. 20 bezeye böldüm. Uzun fitil yapıyoruz. Uzun fitil yaptıktan sonra şöyle parmak ucuyla önce şöyle biraz büyütüyoruz içini. Canım, sevgiyle büyür müsün? Şöyle bir açıyoruz. Açtıktan sonra buranın içerisine ne geliyor? Beyaz peynir ve kaşar peyniri karışımı. Hemen şöyle alıyorum. Çocuklarınızın beslenmesine de koyabilirsiniz. Çay saatlerinizde de sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Şimdi peynirini koyduktan sonra şuradan uçtan başlıyorum bakın. Dikkatlice takip edelim. Ucu yakaladım. Şöyle çeviriyorum. Canım, sevgiyle döner misin? Dönüyor, dönüyor. Kıymetli seyircilerim. Evet, döndükten sonra şurada hemen yakalıyoruz. Uçları şöyle parmak ucuyla sıkıştırıyoruz. Yani peynirler dışarıya kaçmasın diye güzelce kapatıyorum. Dikkatlice kapatalım. Şöyle tırnak uçlarıyla sıkıştırırsanız hamur birbiriyle kaynaşmış olur. Kaynaştınız mı canlarım? Evet, kaynaştı. Şurada tezgahın üzerinde çok böyle güç bindirmeden sevgiyle uzun bir şekil veriyoruz. Evet, şeklini verdikten sonra hemen fırın tepsisinde yerini alıyor. Böyle güzelce birazcık zeytinyağıyla karıştırdıktan sonra her yerine sürüyor ve peynirli olduğu için burada çörek otu yakışır. Canım. Şimdi bu poğaçanın özelliği nedir Oktay Usta derseniz hiç mayalandırma derdi yok. Hemen fırına gönderebilirsiniz. İsterseniz pişirmeden dondurucuya da konulabilen bir poğaça aynı zamanda. Böyle tepsiye dizin, dondurucuda beklesin. Misafiriniz geldiğinde hemen çıkartıp üzerine yumurtasını sürüyor ve fırına gönderiyorsunuz. Ya da pişirdikten sonra da dolaba koyabilirsiniz. 180 derece. Fırının orta katın bir altına gidiyor. Turbofan kapalı. Sizlerden ricam kanalımın büyümesi için destek olursanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Fırından poğaçalarımız çıkmak üzere. Güzel şöyle semaverde demlenmiş. Hemen çayı dolduruyorum. Kıymetli seyircilerim, misler gibi kokuyor şu anda mutfağımız. Bu güzel koku inşallah sizin de mutfağınızda olacak. Tarifler Oktay Usta'dan gelmeye devam ediyor. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İstediğiniz tarifler var mı? Hangi tarifleri istiyorsanız lütfen yazın. Sizler için
hazırlamaya devam ediyorum. Hemen bakıyorum saatime, 180 derece 25 dakikada geliyor. Gelir misin canım? Sevgiyle geliyor. Sen neler yapmışsın yine böyle Oktay Usta. Ailenizin aşçısından birbirinden lezzetli tarifler hazırlanmaya devam ediyor kıymetli seyircilerim. Evet, nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Misler gibi kokuyor. İnşallah bu güzel kokular ve lezzetler sizin de sofranızda ve mutfağınızda olacak. Buyurun sofraya. Afiyet olsun. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın efendim.